Konumuz kaçış. Yabana kaçış. Her zamanki gibi önce filmi anlamamıza yardımcı olacak ve bence ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı bilgilerle başlamak istiyorum. Filmin sonunda da gösterildiği üzere bu film Christopher McCandless'ın hayatından yapılma. John Krakauer'ın 1996 yılında yayınlanan kitabının 10 sene sonra sinemaya uyarlanması. Filmimizin yönetmeni aynı zamanda çok da iyi bir oyuncu olan Sean Penn. Bu kitabı 1996 yılında ilk defa bir kitapçıda görüyor ve özellikle kapağından etkilenerek okumaya başlıyor. Ve bitirir bitirmez de bu kitabın filmini yapmaya karar veriyor. Fakat bunu yapabilmesi için ailenin iznini alması gerekiyor ve bu da tam 10 yıl sürüyor. Film aşağı yukarı kitabın birebir uyarlaması diyebiliriz. Sadece kurguda ve kronolojik sıralamada biraz değişiklikler yapılmış. Bir de bir aşk hikayesi eklenmiş. Bir Hollywood klasiği diyebileceğimiz. Chris'in kimliğini, sosyal güvenlik kartını vesaire yaktığını, kestiğini yani yok ettiğini görüyoruz. Gerçek hayatta böyle olmamış. Chris'i otobüste bulan avcılar sırt çantasını alıyorlar ve yıllarca bundan aileye bahsetmiyorlar. Bu kişi artık her nedense yıllar sonra sırt çantasını geri veriyor. Ve geri verdiğinde de sırt çantasının içerisinde Chris'e ait olan cüzdan, içinde bir miktar para ve işte kimlikleri vesaire de çıkıyor. Filmi izlemeden önce tabii ki kitabı okumanın en büyük faydası karakterleri daha iyi ve daha derin şekilde anlamayı sağlaması. Filmde ana karakterimiz Chris'in kız kardeşi rolünü oynayan ve aynı zamanda da filmdeki anlatımı üstlenen Canine. Bu filmden yıllar sonra kendisi de bir kitap yayınladı. Kardeşiyle alakalı birçok açıkta kalan, merak edilen soruya da orada cevap veriyor. Bu filmdeki hiç şüphesiz en meşhur nesne Chris'in de adını Magic Bus koyduğu o International Harvester model otobüs. Bu meşhur otobüs Alaska'nın tabiatının derinliklerinde son yıllara kadar duruyordu ve birçok insan bir hac vazifesi gibi oraya yürüyorlardı ve bu zor yolculuğu yerine getirmeye çalışıyorlardı. Fakat bu durumun yerelde çok büyük sıkıntılara yol açması ve daha da önemlisi 2010 yılında ve 2019 yılında iki kişinin Teklanika nehrini geçerken boğulması sonunda oradaki yetkililerin bu otobüsü oradan kaldırma kararını almalarına neden oldu. Adına Operation Yutan denilen gizli bir operasyonla büyük bir helikopterle bu otobüs alındı ve başka bir yere taşındı. Peki bu kadar sert bir tabiatın içerisinde öyle bir otobüsün ne işi var? Yutan Construction Company 1940'lı yıllarda o bölgede çalışan işçilerine bir barınak sağlaması için o otobüsü oraya satın alarak getirmiş ve içindeki işte filmde de göreceğiniz şekliyle motorunu vesaire çıkartarak içine bir soba koyarak, yatak koyarak öyle bir geçici bir barınak haline getirmiş. Filmde kullanılan otobüs orada bulunan otobüs değil. Bu otobüsle aynı modelde iki otobüs bulunuyor ve bunlar birleştirilerek yine Alaska'da başka bir yerde çekimler yapılıyor. Çekimlerin tamamında Emil Hirsch hiçbir şekilde dublör kullanmıyor ve son olarak da şu ilginç bilgiyi vererek bitireyim. Filmin başlarında Chris'i pick-up ile oraya getiren ve ona o çizmeleri hediye eden kişi gerçek hayatta da Chris'i oraya getirmiş olan kişi. Bu arada filmin sinematografisini üstlenen görüntü yönetmeni 2004 yılında Motosiklet Günlüğü isimli bir filmde de aynı görevi üstleniyor. Bu film de bir gezi filmi ve Che Guevara'nın kendi hayat hikayesinden esinlenilerek yapılıyor. Yönetmenimiz o filmdeki başarısından ve o filmin de bu filme benzerliğinden dolayı onu seçiyor. Gautier bu filmden sonra da yine 2014 yılında yine bir yol filmi olan Yolda filminin görüntü yönetmenliğini üstleniyor. Bir kere en baştan söylememiz gerekir ki bu film bir escapist filmi. İnsanların yüzleşmeleri halinde kendilerine sıkıntı verecek, onları öfkeye sürükleyecek bir realiteden kaçmaları anlamına gelir. Bunun da en büyük belirtileri sorumsuzluk, aşırılık, korku, hedefsizlik ve izolasyondur. Bu belirtileri filmde çok açık bir şekilde zaten görüyoruz. Chris'in kaçtığı travma anne ve babasının sadece uyumsuzluğu değil, aynı zamanda da babasının yıllar sonra öğrendiği üzere başka bir eyalette başka bir kadından evli olmuş olması ve ondan da başka bir çocuğunun olmuş olması gerçeği. Bununla beraber tabii ki Chris'in karakter olarak çok yetenekli ve zeki olmuş olmasının toplum içerisinde uyumsuzluğa yol açması, kendi karakterinin ona sunulan normlarla çelişmesi ve tabii ki bunun da ailesinden gelen faktörlerle beraber iyice ayyuka çıkması durumu var. Film 5 bölüme ayrılmış oluyor. Kendisinin bu doğaya kaçış yolculuğunun başladığı anı yeniden doğuş olarak nitelendiriyor. Yani filmin bundan önceki gösterilen kısımlarını bir başlık olarak vermiyor bize. İşte ondan sonra da sırasıyla ergenlik, gençlik diyebileceğimiz ikinci dönem. Üçüncü dönem yetişkinlik. Dördüncü dönem aile ismi veriliyor. Beşinci ve son dönemde de erdem,
kemale erme diyebileceğimiz bir başlık geliyor. Bu filmde çok güçlü bir edebiyat ilişkilendirmesi var. Bolca kitaplardan bazı kısımlar, pasajlar okunuluyor. Bu filmde 9 noktada gerçekleşiyor. Ben sizinle bu 9'unu da paylaşacağım. Bu metinler filmi anlamamızı sağlayan anahtarlar hükmünde. Bunlardan ilki İngiliz şair Lord Byron'dan geliyor. İnsanları daha az seviyorum diyemem ama doğayı çok daha fazla. Bu Chris'in doğaya olan tutkusunun, yaban hayatı olan merakının, oraya açılma isteğinin metne dökülmüş halidir. Üniversiteden mezun olduktan sonra kız kardeşiyle beraber o Datsun arabasıyla anne babasının yanına giderken söylediği şiir Amerikalı şair Sharon Olds'a ait ve burada anne ve babasının yanlış tercihlerinin konu edilmesi var. Geçmişe dönebilsem anneme o senin için doğru erkek değil, babama da o senin için doğru kadın değil derdim diyor ve bunu kardeşiyle paylaşıyor. Bununla da bize zaten ailesiyle olan sıkıntılı ilişkisinin girizgahını yapıyor. Ardından da yemek masasında yaşadığı gerginliği görüyoruz. Ailesi Chris'e bir araba hediye etmek istiyor fakat Chris kendi arabasından çok memnun. Bu duruma çok tepki gösteriyor. Biraz aşırı bir tepki gösteriyor. Kardeşi elini işte dizinin üstüne koyarak onu frenlemeye çalışıyor. Buradan da zaten öfke halini görüyoruz. Chris'in hayatındaki bütün sorunların ailesi tarafından tüketim vesilesiyle çözülmeye çalışıldığını görmüş oluyoruz. Ana karakterimiz ise anlamları sorgulayan, her şeye bir anlam vermeye çalışan, yani perdenin gerisini görmeye çalışan bir karakter. Bu arada filmin ismi Into the Wild. Filmin başlığıyla bize seyirci olarak bakın siz de bu yabani çocuğun, bu yabani kişinin içine gireceksiniz deniliyor. Çünkü biz onun iç dünyasına doğru bir yolculuk yapıyoruz. Kendisi de aslında kendi iç dünyasına doğru bir yolculuk yapıyor. Bu bağlamda düşündüğümüzde bizimle paylaşılan 3. metnin Wallace Stegner'a ait Amerikan tarihçi ve yazar nasıl ilişkisinin olduğunu görebiliyoruz. Bunda da kaçıştan, insanın özgürlük arzusundan ve bununla beraber batıya doğru gidişinden bahsediliyor. İşte yolculuk başlamış oluyor. Bir takım değişik insanlarla karşılaşıyor. İyilikler görüyor, kötülükler görüyor. Ağırlıklı olarak iyi insanlarla olan iletişimini görüyoruz. Bu da normal. Kendi ailesiyle yaşadığı sıkıntıların alternatifi olarak başka insanları o aile bireylerinin yerine koyduğu bir takım değişik olaylar yaşıyor. Bunlardan kimisi ona bir nevi iyi bir annelik yapıyor. Kimisi ona iyi bir babalık yapıyor. Kimisi iyi bir abilik yapıyor. Kimisi iyi bir dedelik yapıyor. Bölümler yavaş yavaş ilerledikçe kendisiyle olan sıkıntılı ilişkisini de yavaş yavaş düzelttiğini görüyoruz. Burada Amerikalı Henry David Thoreau'ya ait orijinal bir cümle paylaşıyor. Ve bu cümle aslında kendi aradığı gerçekliğin de ne olduğunu çok iyi bir şekilde özetliyor. Ne diyor? Bana aşk, şöhret, inanç, adalet değil, doğruyu verin. Aynı zamanda kendi korkularıyla da yüzleştiğini görüyoruz. O zamana kadar denize girmiyor, denizden korkuyor fakat onu da aşıyor. Bunu aşarken de İtalyan yazar Primo Levi'nin bir cümlesinden alıntı yapıyor. Burada da insanın denizle olan karşılaşması üzerinden kendini güçlü hissetmesi ve kendini görebilmesi, kendi özünü doğru bir şekilde tartabilmesi vurgulanıyor. Filmimiz oldukça uzun. Bu filmde tabii ki kitapta olmayan bir görsellik var. Onda da ekstra manzaralara ve doğaya çok fazla yer verilmiş. Hatta bu film için Alaska'ya 4 mevsimde 4 defa gidiliyor ve çok geniş detaylı manzara çekimleri yapılıyor. Ama biz karakterimizin kendi manevi yolculuğundan devam edelim. Chris yolculuğunun son durağı olan o otobüse gelmeden önce parça parça bize gösterilen geçmişinde zaten ismini de aydınlanma olarak verdiği o 5. bölümde yaşlı Ron isimli karakterle karşılaşıyor. Onunla çok duygusal ve çok derin bir ilişki kuruyor. Yaşlı Ron, Chris'in ortaya koyduğu profilin tam bir zıttı. Chris belli ki Ron'a kendi ailesiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmadığı için Ron ancak onun verdiği bazı ufak tefek bilgilerden bir takım çıkarımlarda bulunuyor. Ama bu çıkarımı da çok doğru ve isabetli bir şekilde yaptığını o tepedeki konuşmada görüyoruz. Ve Ron Chris'e orada şu muhteşem cümleyi kuruyor. Sevmek affetmektir. Ancak o zaman ilahi ışık üzerine vuracaktır. Bu ve bundan bir önceki konuşma üzerinden Chris'in o ana kadar herhangi bir şekilde bir yaratıcıya, bir tanrıya inanmadığını varsayabiliriz. Fakat filmin sonunda artık bu konuşmanın tesiriyle mi bilmiyoruz. Chris bir yaratıcıya inanmış oluyor. Kurgu olarak zaten filmin başlarında hikayenin sonuyla başladık. Sonra da hikayenin başlarına girmiş olduk. Ve sonra bu ikisi birbirine doğru yaklaştı ve en sonunda bu aydınlanma kısmında yaklaşık olarak birleşti diyebiliriz. Ron'la olan bu konuşmadan ve ondan sonraki küçük olaylardan sonra zaten kendi
o otobüsteki yaşam alanında. Chris de artık içindeki o kavgalardan, tartışmalardan, çatışmalardan sonra bir nevi aydınlanma yaşıyor ve o da bu ulaştığı sonucu bize sunulan metinle anlatıyor. Kronolojik olarak işte sonlara yakın olan bu aydınlanmadan önce Chris'in yaptığı konuşmalarda işte hayatı gelişigüzel yaşamanın, hayatta sürprizlere ve değişik olaylara açık olmanın gerekliliğinden bahsediyordu. Bunu da bize filmdeki 7. metin olarak Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabından aldığı cümleyle vermişti. Orada da hayatı mantıkla idare etmeye çalışırsak hayat ihtimali yok olur cümlesini kuruyordu. Hayatını da bu prensiple yaşıyordu ve doğanın içerisinde değişik unsurlarla mücadele ederek ve ona uyum sağlayarak, o otobüsün olduğu alan üzerinde de tamamen hakimiyetini sağlayarak başarılı bir şekilde yaşadığını düşünüyordu. Ta ki işte bu büyük Kanada geyiği dediğimiz o Moose'u öldürdüğü an ve ondan sonraki olaylara kadar. Sonrasında kendisinin hayatımın en büyük trajedisi olarak nitelendirdiği bir olay yaşanıyor. Daha öncesinde küçük hayvanları yakaladığını, avladığını ve bunları yiyerek beslendiğini görüyoruz. Birdenbire karşısına böyle büyük bir hayvan çıkınca hızlı bir şekilde karar verip onu vuruyor, öldürüyor. Fakat daha önce bir sahnede bize anlatıldığı üzere bu hayvanların çok hızlı bir şekilde derisinin yüzülüp etinin prezerve edilmesi gerekiyor. Yoksa işte sinekler vesaire gelerek onun yenilemeyecek hale gelmesine yol açabiliyor. Bu nedenle müthiş bir mücadelenin içerisine giriyor. Derisini yüzmeye, işte etlerini hazırlamaya, onları işte doğada bozulmayacak şekilde getirmeye çalışıyor. Fakat bütün bu mücadelesi hüsranla sonuçlanıyor. Hüsranla sonuçlanması ne demek oluyor? Hırsının kurbanı olmuş oluyor. O kaçtığı tüketimden kendisi hırsla, o tüketme arzusuyla o hayvanı öldürüyor ve hayvanı istifade edecek hale getiremiyor. Dolayısıyla israf etmiş oluyor ve bir yenilgi yaşıyor. Bu yenilgiyle beraber bir öz eleştirinin, bir öz sorgulamanın içerisine giriyor ve o sorgulama da bize 8. metin olarak yine Henry David Thoreau'nun bir başka şiirinden alıntıyla veriliyor. Bu arada artık bu öz eleştiriyle beraber daha önce verilen, anlatılan, okunulan kitapların yeniden farklı bir gözle değerlendirilmesinin de yaşandığını, yani bu öz eleştirinin kitaplar üzerinden de bize verildiğini o anda hissetmiş oluyoruz. Burada da artık insanın zorlu doğa koşulları içerisinde kalmakta ne kadar aciz kaldığını anlatan bir şiirden alıntı yapıyor ve bu şiirde aslında Amerika'nın başka bir yerini tarif etmek için kullanılıyor ama özünde aynı, hatta daha sert diyebiliriz, Alaska çünkü. Orada yaşayan insanların orada yaşayabilmeleri için kayalara, yabani hayvanlara insanlardan daha yakın akraba olmalarının gerekliliğinden bahsediliyor. Yani Chris, anlayacağınız, pes ediyor. Pes etmekle de kalmıyor. Artık kendisine adeta yeni bir hayat yolu da çiziyor. Bu yeni çizdiği hayat yolunu da yine Tolstoy'un, bundan önce Tolstoy'un başka bir yerinden başka bir alıntıyla başka bir hayat idealini görüyoruz. Ki Tolstoy'un kendi hayatında da bu ikilemi yaşadığını, bu sorgulama yaşadığını düşünürsek sonradan verdiği bu 9. ve son metnin aslında ne kadar önemli olduğunu da çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. Tolstoy'un çok da bilinmeyen Aile Mutluluğu kitabından bir metin paylaşılıyor. Burada mutluluğun taşra diyebileceğimiz biraz daha sakin, küçük yerlerde bulunabileceği, orada insanlara faydalı olmak gerektiği ve aynı zamanda da tabiatın içerisinde dinlenerek, kitap okuyarak, müzik dinleyerek ve komşularınla sevgi dolu bir iletişim kurarak yaşamanın mutluluk olduğu anlatılıyor. O zamana kadar ailesini hiçbir şekilde bulunduğu yerle ilgili bilgilendirmeyen, hiçbir şekilde onlarla irtibata geçmeyen, onlara karşı duyarsız olan ve bunu da başka karakterler üzerinden birçok defa uyarıyla kendisine söylendiğini duyduğumuz Chris artık bilmiyoruz tam olarak ailesiyle ilgili ne karar alıyor ama her halükarda oradan gitme kararı alıyor. Otobüsün önünde bir fotoğraf çekiyor sandalyenin üzerinde. Bu fotoğraf da yıllar sonra Chris bulunduktan sonra oradaki eşyaların içerisinde, kameranın içerisinde daha tap ettirilmemiş şekilde bulunmuş oluyor ve orada onun o mutlu yüz ifadesiyle gitmeden önce son bir hatıra fotoğrafı gibi o fotoğrafı çektirmiş olması görülüyor. Zaten Chris'in o ana kadar sunduğu o hayat ideallerinde bir çelişki vardı. Kendi ailesini mağdur ediyordu. Özellikle kız kardeşini mağdur ediyordu. Ona hiçbir şekilde haber vermeyerek, onları müthiş bir üzüntünün içerisine sürükleyerek, bu yaptığının aslında yanlış olduğunu Chris'ten daha iyi bilen kimse yok. Ama bunu neden yapıyor? Tam olarak bilmiyoruz. Yüzleşme korkusu mu var? Cezalandırmaya mı çalışıyor? İşte bu öfkesi, hakim olamadığı kızgınlığını başta görmüş oluyorduk. Fakat bir olgunlaşma yaşadı. Buna rağmen ailesiyle bir ilişkisinin içine girmemiş oluyor. Öyle ya da böyle sonuç olarak buradan giderken artık ailesiyle de bir ilişkiye girmeye hazır olduğunu düşünebiliyoruz.
yola çıkıyor. Nehir kenarına kadar geliyor ve büyük bir şok yaşıyor. Bundan önce o şapkasını koyarak geçtiği yeri işaretlediği o nehir müthiş bir coşku içerisinde. Karşısına geçmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor ve bu zaten gerçek hayatta da aynı bu şekilde yaşanıyor. Geri döndüğünde de bunu not olarak yazıyor. İşte tam bu noktada Chris'i eleştirmemiz lazım. Hayatta düşünmeden, tehlikelerini iyi kötü hesaplamadan her türlü olayın içerisine girdiğimizde böyle gerisini toparlayamayacağımız, bir daha düzeltemeyeceğimiz çok sıkıntılı durumların içerisine düşmemiz ne yazık ki içten bile olmuyor. Grand Canyon'da Colorado River'dan aşağı rafting yapmak istediğinde polise gittiğinde onun yıllarca beklemesi gerektiğini görüyoruz. Tamam. Belki bu sahneye baktığımızda hayattaki bürokratik şeylerin, kuralların, kanunların insanları ne kadar anlamsız şeylere sürüklediğini düşünebiliriz. Fakat sadece bu değil. Chris karşısındaki tehlikeyi tam olarak tartmıyor. Nehre girerken öncesinde kendisini bilgilendirmiyor. Tehlikelerin en azından farkına varacak şekilde bir altyapı oluşturmuyor. Daha da kötüsü, nehre kapılıp akıntıyla beraber gitmeye başladığı an işte kenardan birisinin ona kaskını tak diye bağırmasını görüyoruz. Yani bir kask takmak gibi hayatını çok ciddi anlamda kurtarabilecek basit bir önlemi bile almıyor. Orada o kaskı takmıyor. O Colorado River'dan aşağıya kurtuluyor. Hayatının en çok korktuğu an olarak nitelendiriyor bunu da sonrasında. Ama o kafasına takmadığı kask yüzünden, sonrasında o düşüncesizliği yüzünden o nehrin karşısındaki şapkayı da kafasına takamıyor. Çünkü geçemiyor nehrin karşısına. O ana kadar müthiş bir uyum içerisinde gözüktüğü doğa ile bu sefer bir çatışmanın içerisine giriyor. Kendisini yalnız hissediyor, korku içerisinde hissediyor. Hayvanların orada olmayışı, onları avlayamayışı ve böylece aç kalmak zorunda kalması onun için çok büyük bir sorun olmuş oluyor. Zaten yine tedbirsizliğinin, düşüncesizliğinin bir örneği olan sadece ve sadece o kitap üzerinden bir takım bitkileri yemesi durumu var. Ve en nihayetinde kendini zehirleyen o yanlış bitkiyi yiyerek içinden çıkamayacağı bir durumun içerisine düşmüş oluyor. Başına gelen bütün bu kötü şeyleri kader deyip geçiştirmemek gerekir. Çünkü böylesine tehlikeli işlere girerken insanın bir şekilde bir altyapısının olması ve kendisini buna hazırlaması şarttır. Ve artık o trajik ama aynı zamanda da epik son sahne geliyor. Gökyüzüne baktığında yüzünde bir mutluluk görüyoruz. Bir aydınlanma görüyoruz. Önceki Ron'la olan konuşmasını hatırlayalım. Yani ilahi sevginin insana bir aydınlık olarak vurması şeklinde. Kısa da olsa yaşadığı hayattan memnun olduğunu anlattığı o küçük ama muhteşem not kağıdını görüyoruz. Ve burada çok güzel bir detay var. Not kağıdının altında artık Alexander Supertramp, yani kendi o uydurduğu ismi değil de Christopher McCandless yazıyor. Burada da sıralamada belki dikkatinizi çekmiştir. 6 numarayı atladım. Çünkü bu konuyla alakalı çok önemli bir paylaşım var. Rus şair Boris Pasternak Doktor Zivagos'un da yeryüzünün sihrini anlamak için her şeyi doğru isimle adlandırmak gerekir diyor. Macerası boyunca kendini Alexander Supertramp olarak isimlendiren baş karakterimiz artık özüyle barışmış oluyor, kendini kabul etmiş oluyor, hayatını kabul etmiş oluyor ve gerçek ismini bu hayatının en önemli not kağıdının altına doğru bir şekilde yazıyor. Hepimiz kendi içimize, kendi özümüze doğru kendimizi bulma yolculuğumuzu yapmamız lazım. Fakat bunu yaparken Chris gibi her şeyi yıkıp dökerek, bütün riskleri göze alarak değil, biraz daha tutarlı ve düşünceli bir şekilde yapmak daha iyidir. Bu filmi çok tavsiye ediyorum ve herkese kaliteli seyirler diliyorum.